Bir yazı yazmıştım birkaç yıl önce bu meseleyle alakalı. Bu yazıyı nakletmeden geçemeyeceğim. Işınlanma. Şu anda dünyamızda ışınlanma mümkün mü? Hayır. Yapamadılar. Yani hücreleri ayırabiliyorlar ama yok oluyor. Onu tekrar başka bir yerde var edemiyorlar. Teknik oraya kadar gelebilmiş değil. Peki bu kitap bir nesneyi, bir cismi bir yerden başka bir yere ışınlayan bir adamdan bahsediyor mu? Bu kitapta bir adamdan bahseder. Süleyman Aleyhisselam'ın veziri. Hazreti Asaf. Allah ondan razı olsun. İnşallah Rabbim nasip eder cennete gidersek ellerini öpmeyi Mevla bize nasip etsin. Öyle bir zat ki Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam onun hakkında diyor ki dağların hareket edeceğine inanırım. Asaf'ın ayaklarının bu dinden hareket edeceğine inanmam. O kadar güvenmiş vezirine. İmanı o kadar kuvvetli bir zat ki bu dinden ve hikmetten ayakları bir karış hareket etmez. Sabit. Böyle bir zat. Nakliyeci ve ışınlanma diye bir yazı. Kur'an'da bir melikenin tahtını bir ülkeden başka bir ülkeye göz açıp kapayıncaya kadar getirebilen bir adamdan bahsedilir. Kitaptan ilmi olan bir zat gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Neml suresi. Kitaptan ilmi olan bir zat. Allah levh-i mahfuzdan ona bir ilim verdi. İlim ne? Herhangi bir nesneye dua ediyor. O nesne o ülkeden başka bir ülkeye gidiyor. Şu ilme bak. Burada sözü edilen kimse Süleyman Aleyhisselam'ın veziri olan Hazreti Asaf'tır. Allah'ın böyle bir gücü günümüzde yaşayan bir kimseye verdiğini hayal edelim. Şimdi o zaman da Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki zata verdi bunu. Günümüzde böyle birisine verdiğini hayal edelim. Aranızdan herkes kendisine döndürsün olayı şimdi. Benim bir duamla istediğim arabayı istediğim yerden istediğim yere getireceğim. İzmir'de arabaya binmeyeceğim. İzmir'de ben bu arabayı beğendim, tamam. Ekspertizini de yaptım, arabada sorun yok. Hiç o 30 tane 40 tane arabayı bir yere götürmek için hamle yapmayacağım. Bir dua yapacağım arabaya, araba tak İstanbul'da garajda olacak. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Vermedi Allah, buradan kimseye vermedi bunu. Bu adam bir nakliye firması kuruyor ama tek başına çalışıyor. Böyle bir gücün olsa ne yaparsın ilk? Nakliye firması yaparsın, nakliye firması kurarsın ama tek başına çalışıyorsun, tek kişisin. Kamyon yok, mazot yok, eleman yok, kira yok. Risk sıfır, sıfır risk. Yorulmak yok, malın çürümesi riski yok. Kendisine getirilen her çuvalı veya her koliyi bir dua ile istenilen yere ışınlayabiliyor. Bunu buraya götür diyorsun, PTT gibi 3-5 gün bekletmek yok, para falan yok. Kapısına bir tır dolusu çanta getiriyorlar. Tırı bir anda İstanbul'dan Sivas'a yollayabiliyor. Bu adam bu özel yeteneğiyle hiç sermayesi olmamasına rağmen birkaç yıl içinde dünyanın en zengin adamları listesine girer mi, girmez mi? En zengin adamı olur. Kargo ve taşıma şirketleri kazançlarını dibe indiren bu adamı öldürmek için en yetenekli katilleri kiralamaz mı? Bu kargolar ne yapacak? Bütün millet bu adama gidecek bir mesajla. Şu eşyamı buraya getirir misin? Şu arabayı buraya getirir misin? Şu evi buradan taşır mısın? Tek mesaj. Adam da tak tak bir dua yapacak. Allahu Teala'nın verdiği kudretle taşınacak. Şimdi kimsenin kargoyla işi kalır mı? Kargocuya falan kimse gitmez. Bu kargolar ne olur? Aç kalırlar. Aç kaldıkları zaman ne yaparlar? Bu adamı nasıl öldürebiliriz? Onun derdine düşerler. Hani bugün çıksa bir adam dese ki ben kansere çare buldum. 5 gün yaşar. Bulsa bile kansere çare 5 gün yaşar. 6. gün o kanser ilaçlarını yapanlar bu adamı öldürürler. Yaşatmazlar. Tarihte bu vakalar çok görülmüştür. Çünkü çok büyük bir yatırım yapılmış. Depolar kanser ilaçlarıyla dolu. Kemoterapiler falan. Müthiş kimyasallar karıştırılmış ve büyük paralar akıtılmış. Bunların geri dönüşümü olması gerekiyor. Geri dönüşümü olabilmesi için insanların kanser yapılması lazım önce. Önce kanser yapacağız. Nasıl kanser yapacağız? GDO'larla. Yedikleri gıdaların hepsine şırınga basacağız. Çok daha büyük olacak. Lezzeti az olacak ama çok daha büyük olacak. Çok yiyecekler ve yaşam limitleri azalacak. Kanser yüzdeleri, o ülkelerdeki kanser yüzdeleri çok artacak. Son 10-15 senede ülkemizdeki kanser limitlerine bakın, yüzdelerine bakın. 15 sene önce Türkiye'deki kanser yüzdelerine bakın. GDO girdiğinden beri, destek gıdası girdiğinden beri kanser miktarları %400 artmış, %500 artmış vaziyette. Bu açgözlülük. Açgözlülükten sebep kimyalarımızı bozuyorlar. DNA'mızı bozuyorlar. Bir fareye, bilim adamları deney yapmış. GDO'lu gıda veriyorlar fareye. Yanındaki fare kardeşine, kankisine GDO'suz veriyorlar.
Fare 1,5 senede şişiyor. Her tarafı şişiyor. Kanser, tümör. Tümör, GDO'lu gıda yiyen farenin bütün vücudunu kapsıyor. YouTube'da videosunu gösterdiler bana. 2 tane fare 1,5 sene. Biz bunu 40 sene yiyoruz, 30 sene yiyoruz. Tabii ki 50'de 60'da tak hemen doktor kötü haberi sana vermiyor. İmanın zayıfsa bir arkadaşı çağırır mısın diyor. Ben bir görüşeyim diyor onunla bir. Birkaç taktik görüşeyim diyor. Seninle konuşmuyor. Kanser olduğunu yüzüne söylememek için. Yanındaki kişiye bu kişi kanser olmuş diyor. İyi bakın. Gönlünü yapın. Gelsin gitsin. Kemoterapi alsın. Ama 100 hastanın 97'si gider diyor. Bunu söylüyor. Böyle bir adam olsa bu adamı yaşatmazlar. Süleyman onu Melike'nin tahtını yanında duruyor görünce dedi ki bu Rabbimin bir lütfudur. Şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğimi sınıyor. Hükmüyle sabittir ki Allah Teala böyle harikulade bir işi bir mucize olarak peygamberine vermemiş, bir keramet olarak peygamberinin baş danışmanına vermiştir. Şimdi Süleyman Aleyhisselam ne istedi? Melike Belkıs'la bir savaş durumu ortaya çıktı. Ordumla beraber gidip ülkesini almak istiyorum dedi. Ama belki savaşa gerek olmayabilir dedi. Eğer aranızdan birisi Melike'nin tahtını buraya getirirse ben onu sarayıma davet edeceğim. Tahtının buraya bir anda geldiğini görürse benim kuvvetimi anlar, adamlarını öldürmemiş olurum. Tek bir hamleyle ülkesini fethetmiş olurum diyor. Çok zekice bir hareket. Kim yapabilir diyor Süleyman Aleyhisselam. Aranızda bunu kim yapabilir? Cinlerden bir ifrit diyor ki ben gözünü açıp kapayıncaya kadar o tahtı sana getiririm diyor. Belkıs'ın tahtını sana getiririm. Süleyman Aleyhisselam diyor ki başka. Hazreti Asaf diyor ki ben Allah'ın izniyle getiririm dediği anda taht yanında görüyor. Bak gözünü açıp kapayıncaya kadar falan değil. O bir saniyedir çünkü. Gözü açıp kapama bir saniyedir. Bir andır. Hazreti Asaf'sa ben getiririm Allah'ın izniyle dediği anda Süleyman Aleyhisselam bir bakıyor taht hemen yanında. Biz bir nimetle karşılaştığımız zaman ne yapıyoruz? Biz avam olarak işte bu be. İşte bu. En sonunda kazandım. Oldu be. 3. yazılımı aldım. Süleyman Aleyhisselam bir nimetle karşılaştığı zaman ne yapıyor? Hemen gidiyor, secdeye kapanıyor ve diyor ki işte bu nimet Allah ben şükredecek miyim yoksa nankör mü olacak mıyım diye bana verdiği bir sınavdır. Nimetler de sınavdır kardeşler. Allah kulu 2 şekilde sınav eder. 1, yoklukla. 2, varlıkla. Hocam ben varlık sınavı istiyorum. Bak öyle deme. Öyle deme. Bütün gece kulüpleri ateistlerle dolu. Bütün gece kulüpleri ateist, deist. Neden? Varlık, zenginlik adama müthiş bir kibir veriyor. Artık o adamın Allah'a ihtiyacı kalmıyor. Dua etmeye ihtiyacı kalmıyor. Neden insanlar ateistleşiyor? En çok ateist kim? Kimlerden çıkıyor? Zenginlerden. Varlıklılardan. En çok ateist bunlardan. Ben bir şey istediğim zaman paramı basar ve alırım diyor. Hiç Allah'a ihtiyacım yok. Bugüne kadar hiç dua etmedim diyor. Babam da zengindi. Onun babası da zengindi. Bakın bu varlığı isterken 10 defa düşünün. İmanı kaybetme riski de var. Bir zengin oluyorsun. Allah bir varlık veriyor. Önce sohbeti bırakıyorsun. Sonra namazı bırakıyorsun. Namaz senin asli vazifen. Yemek yemek gibi. Bizim bedenimiz için yapmamız gereken bir olay var. Her gün minimum 2 öğün. Sabah ve akşam yemek yemek zorundasın. Yemezsen zulmetmiş olursun nefsine. Zulmetmiş olursun. Allah yemek yemediğin için sana azap eder. Çünkü bu beden bir emanettir. Bakmak zorundasın. 2, ruhunu da 5 kere beslemen gerekiyor. Nasıl bedenini beslemek farzsa, ruhunu da namazla her gün 5 defa beslemek zorundasın. Bu da farz-ı ayındır. Ama sen bedenine olan ihtimamı gösteriyorsun. Bırak 2'yi 4 defa besliyorsun. 4 öğün, 5 öğün. Çerezler, meyveler gelip gidiyor. 5 öğün yiyorsun. Peki ruh? Bedenin gıdaya ihtiyacı var. Ruhun yok mu? O mekanizmayı da Allah yaratmadı mı? Onu da muhtaç yarattı. Tek aradığı şey Rabbine kavuşmaktır. Onunla teskin olmak, huzur bulmaktır. Ruh sadece Allah'a kavuşmayı ister. Başka bir şey istemez. Hocam bu gezmeler, eğlenmeler, yemeler, içmeler, şehvet tatmin etme. Bu hazzı kim alıyor? Ruh almaz. Bu hazzı nefs alır. Bunların tamamı nefsi hazlardır. Kısıtlı bir şekilde az helalinden vermek zorundasın. Vermezsen yine zulmetmiş olursun. Nefsinin de hakkını vereceksin. Ama helal yolla vereceksin. Helal dairesi keyfe kafidir. Yeterlidir. Hiç harama gitmeye gerek yoktur. Bedeninin ihtiyacını karşılayan sen, orada akıllı olan sen niye ruhunun ihtiyacını karşılamıyorsun? O ezan her gün seni 5 defa çağırıyor. Neyin peşindesin?
Allah'a kulluk vazifeni hatırlaman için illa başına musibet mi gelmesi lazım? Gözünü mü kaybetmen lazım? Bacağının sakat mı kalması lazım? Sakat kalınca hemen hocaları arıyor. Hocam ne yapmam lazım? Bu musibet bana Allah'tan geldi biliyorum diyor. Dönmem lazım. İlk adım ne olmalı? Ya illa musibet mi gelmesi lazım beni araman için? Nimet verdiği zaman Süleyman Aleyhisselam gibi olacaksın. Nimet geldiği anda Allah beni nimetle sınıyor diyeceksin. Secdeye kapanacaksın. Buna şükür secdesi denir. Şükür secdesi. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetlerindendir. Herhangi bir güzel haber aldığınızda soruyorum size. En son ne zaman şükür secdesi yaptınız? Hepimizin hayatında zor durumlar olduğu gibi güzel durumlar da oldu. İyi bir haber aldın, keyifli bir haber aldın. Ne zaman şükür secdesi yaptın, gittin bir abdest aldın, direkt kıbleye döndün, Allahu Ekber dedin, secdeye kapandın. Allah'ım sana şükürler olsun, bana bu nimetleri verdin dedin. Ne zaman? Yok. Oley, yumruk şovu bilmem ne ama şükür yok. Yaratıcımız olan Allah bu ışınlanma nimetinin bir benzerini inşallah cennette biz kullarına da verecektir. Allah bize nasip etsin kardeşler. Amin. Oraya bir kapağı atalım. Gerisi kolay. Mesele oraya girmek zaten. Öyle ki o kul canının çektiği herhangi bir şeye ol diyecek. Ol. Allah'ımız onu var edecektir. Çalışmak yok. Hamle yok. Cennete sadece ol diyorsun. Dünyadayken görüştüğü bir dostuna özlem duyunca onu ziyarete gitmek isteyecek. Allah onu gitmek istediği makama ışınlayacaktır. Bakın ışınlama nerede var? Cennette var. Allahü Teala bize nasip etsin inşallah. Ölmeden önce yapılacaklar listem var benim. Ölmeden önce yapılacaklar listem 45-50 madde böyle. 7. madde ata binmek. Allah'ıma şükürler olsun hafta sonu bunu yaptım. Dostum Hakan'ın çiftliğine gittim. Her türlü bilimum hayvan mevcut. Ama ben atı gözüme kestirdim. Çünkü listemin içinde at var. Bu ata benim binmem lazım. At da kumarbaz bir at. Jokeylerin kullandığı, birçok yarış kazanmış, şöhretli, kumarlarda kullanılmış bir iddia atı. Emekli olmuş. Bu kardeşim de almış bu atı çiftliğine koymuş. Arada üstüne biniyor, geziyor falan. Atı bir gördüm. Harika, çok heybetli bir at. Dedim ki ben buna binmem lazım. O maddeyi çizmem gerekiyor. 1. maddeyi merak eden kardeşlerim olabilir. 1. madde de şu. Belinden bir iplikle bağlıyorlar seni. 500 metre yukarıdan aşağı atıyorlar. Jumping diyor buna, jumping. Bungee jumping kardeşler. Bu benim 1. fantezim. İnşallah bunu da yapacağım. Bak. Aranızdan çoğu yükseklikten korkuyor olabilir. Ben yüksekliği çok severim. En sevdiğim rüyalar uçma rüyalarım. Rüyalarımda çok uçarım. Ama dünya hayatımda böyle bir uçma hiç yaşamadım. Uçakta gitmiş gelmişliğim çoktu. Ama üstümde bir alet olmayacak. Beni uçuran bir şey olmayacak. Ben yüksekten aşağı atlayacağım. O duyguyu yaşamak istiyorum. Belinden bağlayacaklar. Şehadeti getireceğim o anda. Ne olacağı belli değil. Yani gidebiliriz kardeşler. Yani gidebiliriz. Orada seni bir halat tutuyor seni. Her an gidebilirsin. Etrafımdaki kardeşlerle helalleşeceğim. Kamerada beni çekecek orada. Son mesajımı size vereceğim kardeşler. Ve 300 metreden yukarıdan aşağı uçacağım. Şehadetlerle, dualarla beraber uçacağım inşallah. Bu 1. madde. 7. maddem benim ata binmek. Dedim ben bu ata bineceğim. Oradan Hakan kardeşim dedi ki ya dedi bu dedi at çok haşin bir at. Uzun zamandır da üstüne kimse binmiyor hocam. Bu ata sen binersen bu at seni üstünden atarsa bir tarafın kırılır. Sonra senin dervişler bizi keser. Sohbete çıkamazsan bunlar bizi döverler. En iyisi mi? Sen bu ata binme. Sevme işte yanında dur. Bir dua oku yeter. Hayır bu fantezimi yerine getirmem gerekiyor. Bu fantezimi yapmam lazım kardeşim. Atın yanına bir gittim. Verdim Fatiha'yı, verdim golüyü. Verdim Fatiha'yı, verdim golüyü. At oldu pamuk gibi. At pamuk gibi oldu kardeşler. Atın üstüne bindim. Çok güzel bir tur attım. İnşallah videosunu kardeşler hazırlıyor. Onu da görürsünüz. Güzel bir tur attım atın üstünde. Fakat oradan atın sahibi Hakan kardeş de gaz veriyor bana. Hocam ne yaptın? Evliya gibi adamsın ya. Falan diyor. At diyor bir sakinleşti, bir sessizleşti hocam diyor ya. Atın üstünde bir gezdik öyle. Elhamdülillah. O keyfimizi de yerine getirmiş olduk. Kardeşler, bunlar Allah'ın nimetleri. Ben 7. maddeyi çizmek nasip oldu. Allah nasip ederse önümde bir 40 madde kadar daha var. Onları da ölmeden önce yavaş yavaş yerine getirmeye çalışacağım. İlk hedefim 1. madde yukarıdan aşağı atlamak. Onu sona bırakacağım. Sona kalsın diyor bak. Hacı abi diyor ki onu sona bırak.
Yani bu başına bir tehlike gelmesin, en son madde o olsun diyor. Takdir ettim Hacı abi, tebrik ederim. Kur'an'daki cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır haberi bunun bir delilidir. Herhangi bir şey istiyorsun. Allah'ım künefe istiyorum. Tak. Önünde künefe. Ya bizim Harun gibi 15 dakika 20 dakika bekletmeyecek yani. Tak diye künefe önünde gelecek. Allah'ım kazan dibi getir bana. Tak, Allah kazan dibi yaratacak. Bu ışınlanmadır işte. Bu ol deme nimetinin küçük bir mislini Allah'ın cennete kuluna vermesi. Ya şu cennet için biraz çalışmaya değmez mi be? Şu dünyada 70 metrekare bir daire almak için 20 seneni veriyorsun. 70 metrekare daire. 400.000 TL. 20 sene çalışıyorsun. 5 tane patronun ağız kokusunu çekiyorsun her gün. Müdür, üst müdür, üst müdür. Müdürler bitmiyor. 5 patron. Allah diyor ki bir tek patron var. Kainatı ben yarattım. Önce benim sözümü dinleyeceksin. Önce bana itaat edeceksin. Diğer patronlar sonra gelir. Ve ben sana dünyada hiç kimsenin veremediği bir şey vereceğim. En zayıf Müslümana 10 dünya büyüklüğünde cennet vaat ediyor. Allahu Teala hadis-i şeriflerde. En zayıf Müslüman. Diğerlerini varın siz düşünün. Devam ediyor yazı. Bu dünyada her insanın hoşlandığı ve zevk aldığı şeyler ayrı ayrıdır. Tüm bu farklı zevklerin ortak noktası şudur ki hepsi geçicidir. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. Ayeti ise Allah'ın lütfuyla cennete giren kulların alacağı hazların geçici ve sınırlı değil, sonsuz olduğunu beyan ediyor. Cennete ilk girecek olan insanın kelimeleriyle teyit edeyim. Övgüler ve selam Muhammed Aleyhisselam'ın üstüne olsun. Efendimiz buyurdu, eğer Allah seni cennete koyarsa orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır. 1. Canının her çektiği. 2. Gözünün her hoşlandığı şey. Bugün dünyada Avrupa'dan ülkemize bir sürü turist geliyor. Bunlar niçin geliyor? Görebilmek için, bir şeyleri görebilmek için. Kendi ülkemden başka bir şeyleri görmek istiyorum. Küçücük bir kara parçası. Bir ülke. Daha ötesine git bir dünya. Ama Samanyolu galaksisi içinde bir nokta bile değil. Dünya galaksimiz içinde bir nokta bile değil. Diğer trilyonlarca galaksi içinde Samanyolu galaksisi nokta değil. Bunu görmek için, sadece bu ülkeyi görmek için paralar veriyorlar. Binlerce euro paralar veriyorlar ve geliyorlar. Allah ise sana 10 dünya büyüklüğünde bir yer vaat ediyor. Biraz aklını başına alman lazım, gelmez mi Müslüman kardeşim? Biraz. Mevla Teala Hazretleri bizlere izan versin. Akıl fikir versin. Yani